Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda güzel bir tatlı tarifi hazırlayacağım. Önce tatlının şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Tava içerisine 1,5 su bardağı toz şeker ilave edip üzerine 1,5 su bardağı su, 1 dilim limonu ekliyorum. Toz şeker, su ve limon karışımını bir kaşıkla karıştırıp yaklaşık 8 dakika yüksek ateşte ara ara karıştırarak pişireceğim. Şerbeti ocağa aldım. Ara ara karıştırarak kaynayacak. İçerisine kullanacağım yağı hazırlıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, içerisine 2 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim. Tereyağı erisin diye ocağa aldım. 400 gram kadayıf kullanacağım tarif için. Biraz parçalara ayırıyorum kadayıfı. Yağı eklemeden önce poşet içerisinde olduğu için kadayıflar biraz birbirine geçmiş. Sonrasında hazırlamış olduğum tereyağı ve sıvı yağ karışımını ekliyorum. Yağ miktarı gözünüze fazla gelebilir ama kadayıf tatlısı yaptığınızda yağ oranı ne kadar fazla olursa kadayıf pişirdiğiniz zaman o kadar çıtır çıtır olur. Eğer ki dibinde fazla yağ kalırsa sonrasında içerisindeki yağı süzebilirsiniz. Ama sizlere tavsiyem yağını, miktarını benim hazırladığım gibi yaparsanız çıtır çıtır bir kadayıf tatlısı yiyeceksiniz. Kadayıfı küçük parçalara ayırıyorum. Yağı üzerine döktükten sonra iyice her tarafına gelecek şekilde yağı ters yüz ederek kadayıfa iyice geçmesini sağladım. Sonrasında küçük parçalara ayırdım. 100 gram rendelenmiş golot peynir kullanacağım tarif için. Güveç içerisinde hazırlayacağım. Öncelikle biraz hazırlamış olduğum kadayıfı güveç içerisine aldım. Porsiyonluk olarak hazırlayacağım. İnanılmaz çıtır çıtır bir tatlı tarifi kanalımda sizleri bekliyor. Güveç içerisine biraz kadayıf ekledim. Her tarafı aynı eşit olsun diye parmak uçlarımla kontrol ediyorum. Boşluk kalan yerlere kadayıf ekliyorum. Başka bir kase ile güveç içerisine aldığım kadayıfı bastırıyorum ki güzel bir çıkarttığımda güzel bir şekli, şemali olsun diye. Hazırlamış olduğum kadayıfı iyice bastırdım. Sonrasında bir yemek kaşığından biraz fazla rendelenmiş golot peyniri ekledim. İçerisine eklediğim peynir mıhlama yapılan golot peynir. Sizler rendelenmiş kaşar da ilave edebilirsiniz. Bu peynir rendelenmiş kaşara göre daha fazla eriyen, daha iyi sünen bir peynir. Bu sebepten mıhlamada kullanılan golot peynir kullandım. Üzerine biraz daha kadayıf ekledim. Tekrardan iyice bastırıyorum üzerindeki kaseyi. Tüm güveçleri aynı şekilde hazırlayacağım porsiyonluk olarak. Tekrardan aynı şekilde diğer güveci de dolduracağım. Gayet yapımı kolay, herkesin yapabileceği bir tarif. Canınız kadayıf tatlısı ya da künefe çektiyse kolaylıkla bu tarifi hazırlayıp zevkleyebilirsiniz. Dışı çıtır çıtır, içi peynirli, şerbetli bir tatlı
inanılmaz lezzetli. Sizler de hazırladığınızda göreceksiniz ne kadar lezzetli olduğunu. Arasına peynir ekledim. Tekrardan üzerine bol kadayıf ilave ettim. Porsiyonluk tatlılar pişmeye hazır. 180 dereceli fırında yaklaşık 50 dakika pişireceğim. Her fırın derecesine göre farklılık gösterebilir. Sizler üzeri kızarıp altı da kızardıktan sonra ocaktan çıkartabilirsiniz. Hazırladığım tatlılar ocaktan çıktı. Ters düz yaparak sonrasında şerbeti ekleyeceğim. Görüyorsunuz şerbetin kıvamını gayet kıvamlı 8 dakika kaynattım. Sonrasında tatlı pişene dek soğudu ve hazırladığım şerbeti hazırladığım kadayıfla buluşturacağım. Güveçlerden kadayıfı çıkartıyorum. İçerisine şerbet ekleyeceğiniz için biraz düz bir tabak kullandım. Sizlere tavsiyem biraz daha yüksek kenarlı bir tabak kullanırsanız daha bol şerbet eklersiniz. Şerbeti çok iyi çekiyor ama bol şerbetli olmasını istiyorsanız kenar kısımları tabağınızın biraz yüksek olsun. Tatlıların şerbetini ekledim. Üzerine file fıstık ilave edip çıtır çıtır olan bu güzel lezzeti anlatırken bile damağım kuruyor. Gördüğünüz gibi herkesin kolaylıkla hazırlayacağı bu güzel tatlı tarifini sizlere nacizane sunmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O kadar çıtır çıtır oldu ki normal bir bıçakla kestim. Çıtır çıtır bir tatlı tarifi. Gördüğünüz gibi içerisi de. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Bir tarifin sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.